Çanakkale, Esenler Mahallesi, Neydim sitesindeki bir apartmanın 5. katı. Dilara'nın yakınları 3 gündür ondan haber alamamıştı. Eve geldiler, kapıyı çaldılar. Kapıyı bir adam açtı. Çok sakin ve kendinden emindi. Dilara'nın düğün hazırlığı için İskenderun'a gittiğini söyledi. Gelenleri içeri aldı ve kavun ikram etti. Ama evde bir şeyler yanlıştı. Değerli eşyalar kolilere toplanmıştı ve evde tuhaf bir koku vardı. Oradan ayrıldılar. Polise haber verdiler. Polis geldiğinde adam yine sakindi. Dilara nerede diye sorduklarında kilitli masaj odasını gösterdi. Kapı açıldı. Klimanın altında streç filme sarılmış bir ceset duruyordu. Yetkililerin streç filmi çözmesi 3 saat sürdü. Dilara Alya Urkasimova 63 yaşındaydı. Özbekistan'dan gelmişti. 10 yıldır Çanakkale'de yaşıyordu. Kozmik terapi enerjisi ve spiritüel enerji yükseltme masajları yapıyordu. Müşteri portföyü vardı. İnsanlar evine gelir, masaj hizmeti alırdı. Çevresi sınırlıydı ama o sınırlı çevrede çok sevilirdi. Komşuları tarafından sakin bir kadın olarak tanınırdı. 10 yılını bu şehirde geçirmiş, bir ev ve bir hayat kurmuştu. Yaklaşık 3 ay önce sosyal medya üzerinden Metin Kapusuz ile tanıştı. Metin Kapusuz'la spiritüel enerjiyle ilgilendiğini iddia etmişti. Ankara'da yaşayan zengin bir iş adamı olduğunu söylemişti. Tanışma hızla ilerledi. İlişki kuruldu. Metin Kapusuz, Dilara'nın evine taşındı. Ama hiç kimse bu ilişkiyi onaylamadı. Ne müşterileri ne de yakınları. Ama Dilara'nın hayali evlilikti. Bir pazar günü Dilara'nın WhatsApp durum güncellemesine şu yazıldı: evlilik hazırlığı içerisindeyim. Bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım. Aynı gün bir müşteri müsaitlik durumunu sordu. Dilara'nın telefonundan şu yanıt geldi: maalesef İskenderun'dayım. Evlilik öncesi seyahatteyim. Müsait olunca ben size dönerim. Dilara İskenderun'da değildi. Bu mesaj onu tanıyanları endişelendirdi. Çünkü Dilara hiç mesajlara yazarak cevap vermez, hep sesli mesaj atardı. Müşterileri ve yakınları bunu bilirdi. Dilara'dan 2 gün boyunca kimse haber alamadı. Bu süre zarfında evde bir adam vardı. Eşyaları paketledi. Koli bantları ve streç film sipariş etti. Dilara'nın müşterilerine onun adına mesajlar attı. Dilara'nın telefonundan durum güncelledi. Onun hayatta olduğuna, hatta 10 yıldır kurduğu düzenin dışına çıktığına dair izler bırakıyordu. Ve 2 gün boyunca o evde bir cesetle birlikte yaşadı. Dilara'nın evinde bulunan para kasası kayıptı. Yıllardır biriktirdiği tüm para o kasadaydı. Metin Kapusuz gözaltına alındığında emniyette şunları söyledi: 2 gün önce saat 02 sıralarında içki içtik. Masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Metin Kapusuz tutuklandı. Şehitler Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Tabutunu kadınlar taşıdı. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu İskele Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Dilara'nın ölümü sadece bir adli vaka değildir. O, bu kentin sokaklarında yürüyen, pencereden bakan, bizimle aynı havayı soluyan bir kadındı. Bu şüpheli ölüm aydınlatılmadan hiçbir kadın
kendini güvende hissetmeyecek. Sürecin takipçisi olacağız. Detayların şeffaf biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Akşam haberlerinde kan donduran birkaç dakikanın dışında kamuoyuna ne ulaştı? Otopsi sonucu açıklanmadı. Kesin ölüm nedeni kamuoyu ile paylaşılmadı. Mahkeme sürecinden güncelleme gelmedi. Metin Kapusuz belleğimize bir akşam haberiyle yerleşti. Ankara'da yaşayan zengin iş adamı. Bulanık bir fotoğrafı dışında bu tanımın ötesinde hakkında hiçbir şey söylenmedi. 6 ay sonra aynı ülke, başka bir şehir. 21 Ocak 2026 Balıkesir, Burhaniye. 46 yaşındaki Dilafruz çarşı izine çıktı. Saat 20 sularında Edremit'ten Burhaniye'ye döndü. Otobüsten indi ve bir daha görülmedi. Telefonu kapandı. Hiçbir iz bırakmadı. Dilafruz da Özbekistan'dan gelmişti. 2 çocuk annesiydi. Yaşlı bakıcılığı yapıyordu. Şeker hastasıydı. Özbekistan'daki oğlu Şoruks, 21 Ocak 2026'dan beri annesine ulaşamıyordu. 12 Şubat 2026 tarihinde resmi kayıp ihbarı yapıldı. Özbek Kadın Haklarını Koruma Derneği aracılığıyla Özbekistan Cumhuriyet Başkonsolosluğu harekete geçti. Arama çalışmalarında şu tespit edildi. Dilafruz izne çıktığı gün Özbekistan vatandaşı İlyas adlı bir kişiyle görüştü. İlyas ifadesinde yanıma geldi, daha sonra İstanbul'a gitti dedi. Ama Dilafruz İstanbul'a gitmemişti. Oğlu, haberlerde, gazetelerde görüyoruz. İstanbul'daki son olaylardan sonra çok korktuk. Annem zaten şeker hastası. İlaçlarını düzenli kullanmadığında sağlık sorunu yaşıyor. Hayatından şüphe ediyorum. Lütfen onu bulun, dedi. Arama çalışmaları günlerce sürdü. 28 Şubat günü Havran ilçesi kırsalındaki baraj bölgesinde bir beden bulundu. Arazide bulunan bedenin uzun süre açıkta kalmış, elleri ve yüzü yakılmış, hayvanlar tarafından tahrip edilmişti. DNA testi yapıldı. Dilafruz Çulyeva'ydı. 4 kişi gözaltına alındı. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen 44 yaşındaki I.I., 40 yaşlarında 2 tanıdığı ve 22 yaşında bir başka şüpheli. Sorgulandılar. Mahkemeye çıkarıldılar. 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 44 yaşındaki eski sevgili olduğu iddia edilen kişi tutuklandı. Dilafruz'un bedeninin ana vatanına gönderilmesi için gereken prosedür işlerken soruşturma devam etmekte. Oğlu Şoruks Özbekistan'dan geldi. Arama çalışmalarına katıldı. Annesini buldu. Fakat geride pek çok soru vardı. Dinara 10 yıldır Çanakkale'de yaşıyordu. Dilafruz'un 2 çocuğu vardı. İkisi de Özbekistan'dan gelmişti. İkisi de güvende hissetmek, kendilerine ait bir yaşam sürdürmek istiyorlardı. İkisi de akşam haberlerinde birkaç dakikalık yer kapladı. Ama bu dosyalar toplum hafızasında nereye oturdu? Mahkemeler sürebilir, soruşturmalar devam edebilir. Ama kamuoyuna ne ulaştı? Son dakika haberleri. Ardından sessizlik. Bu dosyalar unutuldu mu? Yoksa her gün duymaya alıştığımız kadın cinayetleri arasında eriyip gitti mi? Dinara ve Dilafruz'un dosyaları emsal karar içerdi mi? Caydırıcı bir sonuç doğurdu mu? Toplumda iz bıraktı mı? Yoksa bir sistemin yuttuğu hayatlardan ikisi olarak mı kaldı? Bu cinayetleri kayıp vakası olarak kalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kadın Hakları Dernekleri olarak bu kadınların kimsesiz olmadığını duyurmak istiyoruz. Her fail bilsin, duysun ve korksun ki bu suçlar yanlarına kâr kalmayacak. 2008-2025 arasında geçen 17 yılda
222 yabancı uyruklu kadın Türkiye'de öldürüldü. Sadece 12 tanesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Geri kalan 210'u kayıtlara bile geçmedi. Dinara ve Dilafruz'un dosyası o 12'nin içinde. Yine de kamuoyuna hangi bilgiler ulaştı? Peki o 210 kadının dosyası ne oldu? Kim sordu? Kim hatırladı? Bu dosya yargılayıcı değil. Adalet sistemini sorgulamıyor. Mahkemelerin ne karar vereceğini tahmin etmeye çalışmıyor. Bu dosya sadece soruyor. Tek bir fotoğrafla haber yapılan bu kadınları hayattan koparan neydi? Neden bu dosyalar toplum hafızasında yer almadı? Ve en önemlisi, eğer bu kadınlar uzun süredir bu ülkede olmasaydı, eğer görüştükleri yakın bir çevreleri olmasaydı ve yakınları ısrar etmeseydi, onları bulabilir miydik? Akşam yemeklerine denk düşen haberlerde duyduğumuz her yeni isim yalnızca yutturmayı zorlaştırıyor. Bu video, akıbetini bilmediğimiz kadınları hatırlatmak için hazırlandı. Ve o 210 isimsiz kadının anısına. Bu dosyadaki tüm bilgiler kamuya açık haberlerden derlenmiştir. Mahkeme süreçleri devam etmekte olup kesinleşmiş ceza bulunmamaktadır. Ancak dosyaların kamuoyu takibinde yaşanan eksiklikler nedeniyle birçok soru yanıtsız kalmıştır.